Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Şöyle 100 gram 260 metre uzunluğu olan bir ip. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları. Sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi rahat bir şekilde kurabiliriz. Şimdi hemen ilmeklerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir model için, 6 ilmek bir model için, 5, 6 da bunu yapıyorum. 6 da şöyle bir model için sonuna 2 ilmek ekliyorum. Yani şu anda toplamda şişimde 20 ilmeğim var. Evet. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz lastik istemiyor arkadaşlar. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Model zaten kendi lastik gibi. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir ters, bir düz, 2 ters, kenarda bir ters koyduk, ortalarda 2 ters olacak. Yani kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir düz, 2 ters, bir düz, yine 2 ters, devamında bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters olarak devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Kenarda bir ters, ortalarda da 2 ters, bir düz. 2 ters, bir düz. Bir tersle başlamıştım, bir tersle bitiriyorum sıra sonunda. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi bu şekilde ayarladım. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi olduğu gibi, yani düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın şöyle olduğu gibi örüyoruz. Tersimizi ters, düzümüzü düz. Arka yüzünde bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. 4 sırayı bu şekilde yapacağız. 4 sıradan sonra modelde bir bağlama işlemi yapacağız. Model böyle devam edecek. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. İlmeklerimi yine gördüğümüz gibi bir ters, bir düz, 2 ters, bir düz, şöyle 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz olarak devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. İlmekleri olduğu gibi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim modelin. Yine ilmekleri olduğu gibi. Düz ilmeğimizi düz, ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim.
Kenar ilmeğimi de ördüm. 4 sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi modelin 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmeğimi ördüm. Birinci ters ilmeğimi ördüm. Şimdi şu düz ilmeğim ve arkasındaki 2 ters ilmeğimi aldım. Düz ilmeğimi, baştaki düz ilmeğimi tekrar sol şişime aldım ve arkasındaki ters ilmeklerimi de arka taraftan alarak şişimin önüne taktım tekrar. Şu şekilde 2 ters, bu da düz ilmeğim sağ şişimde. Sıradaki düz ilmeğimi bıraktım. Bu 3 ilmeğimi sol şişime aktardım. Daha sonra bıraktığım düz ilmeği de alarak şişimin önüne taktım ve ilmeklerimi, düz ilmeğimi düz, ortada 2 tersim var. Şöyle hemen ayarlayayım. 2 ters. Bu ilk sırada biraz ilmekler sıkışıyor birbirine. Şöyle biraz ayırarak yapalım. Şöyle. Evet, bu tersimi de bu şekilde yaptım ve düz ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir düz, 2 ters, bir düz olarak ilmeğimi ördüm. Devamında 2 ters ilmeğimi ördüm. Yine şöyle burgu yapmaya geldik. Düz ilmeğimi aldım. Şu şekilde. Baştaki düz ilmeğimi sol şişime aldım ön taraftan. Arka taraftan 2 ters ilmeğimi aldım. Tekrar düz ilmeğimi de şişime aldım. Sıradaki düz ilmeğimi bıraktım ve bu 3 ilmeğimi sol şişime tekrar aldım. Buradaki düz ilmeğimi de aldım. Şişimin önüne taktım ve düz olarak ördüm bunu. Devamındaki 2 ilmeğimi de ters, ortadaki 2 ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra bunu da düz olarak ördüm. 2 ters ilmek ördüm. Aynı işlemi yapıyorum şimdi. Şu şekilde aldım. Düz ilmeğimi sol şişime, arka taraftan ters ilmeklerimi aldım. Bunu da önüne aldım ve buradaki düz ilmeğimi bıraktım. Bu 3 ilmeğimi bu şekilde tekrar sol şişime aktardım. Bıraktığım düz ilmeğimi de alarak sol şişime taktım. Düz ördüm. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Arkasındaki 2 ilmeğimi şöyle genişleteyim. Ters örüyorum. 1, 2 ilmek ters ördüm. Şöyle 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Devamındaki kenarda bir ters ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. 6. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi bir düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, yani gördüğümüz gibi aynı şekilde devam ediyoruz. 2 düz, bir ters. Örgümüzün 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi modelimizi aslında bir kez kurmuş olduk. İkinci model kurulumunda modeli kaydıracağız. Şu aradaki boşluklarda burgu oluşturacağız. Bağlama işlemi yani. İkinci kez model kurmak için birinci sıradan yine aynı şekilde 4 sırayı tamamlayacağız. Evet, ikinci model kurulumuna geçtim. Yani modelimizin devamını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz, 2 ters, 2 ters, bir düz örerek birinci sıramızı tamamlayalım.
Yani birinci model kurulumunda ne yaptıysak yine aynısını yapalım. 4 sıra bu şekilde tamamlayacağız. Bu birinci sıramız. 4 sırayı aynı şekilde yaptıktan sonra yine burgu işlemime geçeceğim. Birinci sırayı bu şekilde tamamladım. Arka yüzünde de yine aynı şekilde, ön yüzünde aynı şekilde, arkayı da tamamladıktan sonra 4 sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, 4 sırayı tamamladım bu şekilde. Bakın 1 2 3 4 sırayı tamamladıktan sonra tekrar burgu yapma işlemine geçiyoruz. Yani 5. sıra ön yüzündeyim. İkinci model kurulumunun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Modeli kaydıracağımız için buradaki düzümü de ördüm. 2 tersi de ördüm. Modeli kaydıracağım şimdi. Bağlama işlemini şuradaki boşluğa yapacağım. Evet. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir düz, 2 ters ördükten sonra bu 3 ilmeğimi aldım. Bakın şu şekilde bir düz, 2 ters aldım. Düzü sol şişimi aldım. Arka taraftan ters ilmeklerimi aldım. Şöyle düz ilmeğimi de aldım. Buradaki sıradaki düz ilmeğimi bıraktım. Bu 3 ilmeğimi tekrar sol şişime aktardım. Bıraktığım düz ilmeği de alarak sol şişime taktım ve düz olarak ördüm bu ilmeğimi. Devamındaki 2 ilmeğim ters. 1 2. Bu ortadaki 2 ilmeğimiz ters. Bu düz. Yani bir düz, 2 ters, bir düz olarak ördüm. Modeli bakın kaydırmış olduk. Bu ortayı bağladık şimdi. Devamında 2 ters ilmek. Bu düzle 2 tersimi aldım. Düzümü sol şişimi aldım ön taraftan. Arka taraftan ters ilmeklerimi aldım ve sol şişimdeki düz ilmeğimi de aldım. Sıradaki düz ilmeğimi bıraktım. Bu 3 ilmeğimi sol şişime aktardım. Bıraktığım düz ilmeğimi de aldım. Sol şişime taktım ve düz olarak ördüm birinci ilmeğimi. İkinci ilmeğim ilmek ters. Üçüncü ilmek ters. Bu burgu yaptığım ilmekler. Ve son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şöyle bir bağlama yaptım burada. Sıradaki 2 ters ilmek, bir düz, bir tersle sıramı bitirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modeli kaydırdık. Birinci model kurulumunda bunları böyle burgu yapmıştık. İkinci model kurulumunda bu ortadakini yaptık. Şimdi modelin 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi bir düz, bir ters, 2 düz, bir ters, yani tersimizi ters, düzümüzü düz örerek devam edelim. Sıra sonuna kadar. Modeli ikinci kez de kurduk. Yani aslında model bu iki modelin tekrarından oluşacak örgümüz. 2 modelin tekrarından oluşacak harika bir model. Evet, son sıramı da yaptım. Modeli tamamladık. Bakın model böyle devam edecek. Gördüğünüz gibi harika, şöyle güzel. Tabii ki model daha geniş, fazla sayıda ilmekle örüldüğünde kendini daha da güzel gösterecek. Bir de daha önce yapmış olduğum parçam var. Bakın modelin ilerlemiş hali de bu şekilde. Bunu beraber yaptık. Bunu da ben daha önce yaptım. Şöyle biraz ilerlemiş halini görmeniz için. Model lastik istemiyor arkadaşlar. Bakın kendi zaten lastik gibi. İsterseniz bunu lastik olarak da kullanabilirsiniz örgülerinizde. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. 2 düz, bir ters olarak yine bir lastik arka yüzü de. Model böyle devam ediyor. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız arkadaşlar. Modelimiz böyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şöyle kullanışlı, harika bir model. Yapımı da kolay, yani yeni öğrenenler bile dikkat ederse rahatlıkla yapabilir. Bu renge de çok yakıştı bence bu model.
Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Yani her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz. Gayet güzel ve kullanışlı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.